İşe iade davasının açılmasından kesinleşmesine kadar neler yapacağız? Sınavdan karar geldi, onama kararı geldi elimize. Ondan sonra ne yapıyoruz? Peki bu başvuru sonrası biz bu ihtarnameyi gönderdik. Evet. İşveren tarafında bir de konuşalım. İşveren ne yapacak? Merhaba, bugün yeni bir konuyla karşınızdayız. İşe iade davalarını daha önce bir videoyla anlatmıştık, konuşmuştuk. Bugün işe iade davasını kazandık, kesinleşti. Sonrasında ne yapacağız? Bunu konuşacağız. Evet. Soruları ben soracağım. İş davası olduğu için Mehmet Ali Bey cevap verecek. Mehmet Ali Bey nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Görüşmeyeli hala çok iyiyim. Her gün görüşüyor olsak da yine de Evet. soralım mı sana? Aynen. Şimdi Mehmet Ali Bey, işe iade davası kesinleştikten sonra ne yapacağız? Onları konuşacağız. Şimdi öncelikle bir şey konuşalım genel anlamda. İşe iade davasının açılmasından kesinleşmesine kadar neler yapacağız? Önce ondan bir bahsedelim, sonra mevzuya gireriz. Evet, yani daha önce videomuzda bunları bahsetmiştik ama kısaca hatırlatmak adına yeniden anlatalım. İşveren sizi önce işten çıkarmalı. İşveren sizi işten çıkardı. Siz 30 günlük süre içinde iş iade için arabuluculuğa başvurmanız gerekiyor. 2017 yılında iş iade için arabuluculuk süreci İşe iade de zorunlu. Zorunlu. İş kazası Evet, aynen hariç. öyle. İş iade süresinde arabuluculuğa başvurdunuz. Arabuluculukta anlaşamadınız. Arabuluculuk tutanağını imzaladınız artık anlaşamadığınızdan dolayı. Bundan sonra 14 gün içinde davayı açmanız gerekir. Davayı açtık. Davayı açtım, işte tanık dinleteceğiz, delillerimiz toplanacak, cevap dilekçeleri verilecek, onun dışında yazılı deliller toplanacak ve bunun sonucunda iş iade davasını kazandınız. Kazandıktan sonra karşı taraf mutlaka ki istinafa gidecektir. Gitmeyebilir. Yani hakkı da var, hukuki olan bu bir şey, gitmeyebilir. Ama ben hani bugüne kadar açtığım hiçbir iş iade davasında istinafa gidilmediğini görmedim. Ya. Kıdem, ihbar, mesai bunlar da gidilmediğini gördüm ama iş iade davalarında genellikle istinafa gidiyorlar. İstinaf da işte ortalama bir senede ya da 1,5 sene, bir senede bitiyor. Bir sene sonunda kararınız geldi. Bazen şunu soruyorlar, peki Yargıtay'a gitmeyecek mi diye. İstinaf mahkemeleri, yani bölge adliye mahkemeleri açıldıktan sonra artık iş iade davaları Yargıtay'a gitmemektedir. Yani iş iade davalarında İstinafta kesiliyor. evet, istinaf mahkemeleri kesin karar vermektedir. Bu kesin karar size tebliğ edildikten sonra artık diğer süreç başlamaktadır. Ne yapıyoruz peki? İstinaftan karar geldi, onama kararı geldi elimize. Ondan sonra ne yapıyoruz? O çünkü böyle çok sıkı süre şartına haiz oldu. İş iadesinde zaten süreler hep sıkı ve kısa. Karar bize geldi. Karar geldikten itibaren 10 gün içinde işe başlamak için işverene noter kanalıyla bir talep, işe başlamak istiyoruz şu karara ve bu karara göre. Şimdi bu süre ne zaman başlar? Peki burada da mesela tahliyedeki gibi mi? 10 gün içinde elinde mi olmalı? 10 gün içinde benim bu eylemi gerçekleştirmiş 10 gün olmam içinde bunu göndermeniz gerekiyor. Posta sürecinde geçen zaman buna dahil değil. Yani gönderdiniz, iade geldi, gördünüz, yeniden gönderdiniz. Kira mevzuları gibi Evet, değil. Tamam. Yani iade geldi, yeniden gönderdiniz, tebliğ oldu. Ya diyecek ama ben hayır. O 10 günlük süre içinde göndermiş olmanız yeterli olacaktır. Tamam. Peki bu süre ne zaman başlar? Eskiden Yargıtay'dan geldiğinde Yargıtay şöyle derdi. Kararın onanmasına derdi. Kararın onanmasına dendiği için kanun koyucu da şunu söylüyor. Kesinleşmiş kararın size gelmesi gerekiyor. Onandıktan sonra mahkeme bu kararı kesinleştirip kesinleşme kararını size gönderdiği tarihten itibaren 10 günlük süreniz başlıyordu. Tabi biz o zamanlar onanmayı gördükten sonra ihtarnameyi gönderiyorduk. Yani o süreyi beklemiyorduk ama bazen işte aksaklıklar oluyordu. Şahıslar kendi açıyordu, 10 günlük süreyi bilmiyordu. Acaba kaçırdık mı diyorlardı. O zaman bu konu önemliydi. O zaman bakıyorduk işte Yargıtay karara onama var, tamam. Karar şey yapılmış ama mahkeme kesinleşmeyi göndermemiş. O yüzden 10 günlük süre kaçmamış oluyordu. Ama şimdi İstinafa gidiyor ve istinaf kesin karar olarak sana ve altında da yazıyor kesin karar. Bu kesin karar diyor. Yani bu kesin karar, yani istinafın kararı size tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 gün içinde ihtarnameyi göndermeniz gerekiyor. Peki. Evet. Peki bu başvuru sonrası biz bu ihtarnameyi gönderdik. Evet. İşveren tarafında bir de konuşalım. İşveren ne yapacak? İhtarnameyi gönderdik. Artık işverenin 30 günlük süresi var. Bu 30 günlük sürede cevaben işçiyi işe çağırması gerekiyor. Ya da hiçbir şey yapmaması gerekiyor. Ve 31. gün ya da işte 28. gün, 27. gün o ona kalmış artık. Yani illa 30'dan sonrası da göndermek zorunda değil. 27, 26. Direkt 5 gün sonra da gönderebilir. Ama genellikle işverenler bir ayın son gününü beklerler. Ve ödemeyi yaparlar. Ama burada tabii insanlar aklına şu takılır. Peki ne zaman muacir olur?
31. gün muacel olur. Ve artık Yani ödemeyi yapmamışsa ve işe çağırmamışsa 31. gün ben bu iade davası sonucu çıkan tazminatımı alabilirim. Başvurabilirim. Boşta işe başlatmama tazminatlarınızı talep edebilirsiniz. Anladım. Tabii talep etmek için ne yapmak gerekir? Bu kısım biraz karışık. Şöyle söyleyeyim size. Çünkü tespit davası. Evet, bu karar direkt icraya konulamıyor. Yani şu konulabiliyor. İş yerde davası için vekalet ücreti ve masraflar konulabiliyor, icraya konulabiliyor. Ama boşta geçen süre ve işe başlatmama tazminatınızı direkt icraya koyamıyorsunuz. Neden? Çünkü bu bir tespit kararı. Buradaki şartlara uyuldu mu, siz ihtarnameyi çektiniz mi, karşı taraf buna cevap verdi mi, bunların araştırılması gerekiyor. Direkt icraya koyamadığınız için de koysanız bile itiraz edip durdurabiliyor ve yeniden dava açmanız gerekiyor. O yüzden hani 30 gün içinde ödemese bile bir 3-5 gün daha belki beklenir ya da konuşulup çözülmeyebilir. Çünkü yeniden uzun bir dava süreci içine girmek istenmez. Evet. İkinci olarak da işveren 30 gün içinde cevaben işçiyi işe davet eder. Burada Yargıtay şunu söylüyor. İşverenin samimi olması gerektiğini söylüyor. Peki işe çağırdı. Dedi ki buyur gel başla. Evet. Sonra gitti işçi çalışmaya başladı ki çok başımıza gelen. Evet, genellikle öyle oluyor. Zaten çağırdıkları zaman genelde böyle samimi yapıyorlar. değildi. Sadece tazminatını ödememek için böyle bir talepte bulundu işveren. O zaman işçi ne yapıyor? Ne tavsiye ediyoruz müvekkillerimize? Öncelikle gönderilecek ihtarnameye bakmak gerekiyor. İşveren göndereceği ihtarnamede işin hangi işte çalışacağını, hangi zamanlarda çalışacağını, işte görevinin ne olduğunu, ücretinin ne olduğunu bildirmesi gerekiyor. Bunları bildirmeden evet şu tarihte işe başlayabilirsiniz dendiği zaman Yargıtay bazı kararlarında bu davetin samimi olmadığını düşünüyor. Samimi olmadığını düşündüğü için de bu davete uymayan bir işçiyi artık haklı bulabiliyor. Ama bu kesin bir şey değil. Böyle bir risk var. Böyle bir durumlarda ben işçiye şunu söylüyorum. Ya biz bir ihtarname daha çekelim. Ya işte benim ücretim nedir, şeyim nedir, görevim nedir, maaşım nedir, hangi konuda çalışacağım. Bunları somutlaştır. Evet. Bunları somutlaştırmazsan seni samimi bulmuyorum diye gönderelim diyorum. O zaman bir cevap veriyorlar. Şu tarihte, şu şeyde, bu şeyde başlayabilirsiniz diyorlar. Ve işçinin gidip başlaması gerekiyor. Şimdi sizin sorunuza gelelim. İşveren işçiyi çağırdı. İşte her şeyi yazdı. Ama işe gittiniz, göreviniz dışında başka işler yaptırıyorlar. Fazla çalıştırıyorlar, diğer çalışanlarla iletişimimizi kopartıyorlar. Mobbing uyguluyorlar. Evet, yani bir müvekkilimde mesela güvenlik şefi diğer güvenlikleri koordine edecekken güvenlik şefi unvanıyla güvenlik gibi bir yerde 8-10 saat nöbet veriyorlardı hareketsiz. Ya telsiz vermiyorlardı, iletişim vermiyorlardı, kıyafet vermiyorlardı. Sen zaten 2 gün sonra gideceksin, senin burada hiçbir şey vermeyiz. Usulen çağırdılar evet, usulen çağırdı. Bunları tabii ispat etmek gerekiyor. İspat etmek için belli bir süre bekleyip verileri toplamanız gerekecektir. Bunu tanıkları konuşup olayı görmelerini sağlayıp ya da arkadaşlarınızla konuşup size tanıklık etmesini isteyebilirsiniz. Ama bu süreci hukuki olmadığını söylemek gerekir. Böyle bir süreçte aslında işveren samimi bir şekilde işçiyi işe davet etmemiştir. Samimi bir şekilde işe davet etmediğinden dolayı artık iş iade nedeniyle boşta geçen süre ve işe başlatmama tazminatın ödenmesi gerekir. Zaten işe çağırsa bile boşta geçen süreyi her halükarda bir ay içinde ödemesi gerekir. Ama bu süreç öyle bir oluyor ki bir ay sürmeden zaten işçi iş akdini feshediyor. Diyor ki senin davetin samimi değil. İşte ben iş akdimi feshediyorum. Boşta geçen süre ve işe başlatmama tazminatlarımı ödeyin diyor. Ve burada yeniden yargılama oluyor. Şöyle bir tavsiyem olabilir. Bir ay dayanın. Hiç yoktan boşta geçen süre tazminatınızı alın. Çünkü siz işe başlasanız bile bunu ödemek zorundalar. Bunu aldıktan sonra dava açın. Çünkü davalar gene 3 yıl 4 yıl sürecek. O yüzden bir ay dişinizi sıkarak hiç yoktan tazminatlardan birinizi alabilirsiniz. Peki işçi başvurusunu yaptı, evet. İşveren de davet etti. İşçi gitmezse ne olacak? İşçi ben orada çalışmak istemiyorum, ben tazminatımı almak için bu davayı açtım, gitmek istemiyorum dediğinde süreç nasıl işliyor? Yani şimdi Yargıtay burada samimiyeti iki taraftan da bekliyor. Yani işçiden de bekliyor. İşçiden de bekliyor. İşveren işe davetinde samimi olmadığı gibi işçi de işe başlama talebinde samimi olması gerekiyor. İşe başlamadığı zaman Yargıtay diyor ki o zaman bu işçi samimi değil, işe başlamak istemiyor. Asıl amacı burada işe iade davasını kazanarak boşta geçen süre işe başlamama tazminatlarından yararlanmak istiyordur. İşe başlamayarak samimiyetinin olmadığını göstermiştir. Bu nedenle her iki tazminatın da ödenmemesine karar veriyor. Bazen burada yanılgıya düşüyorlar. İşte işe başlamasan bile tamam o zaman boşta geçen süreyi ödemesi gerekir diyor. Hayır, her ikisini de ödemez. İkisini de ödemiyor. Evet, ikisini de ödemez.
Bir de son olarak aklıma şu geldi. Şunu da söylemek isterim. Şimdi bazen işçileri işten çıkartırken diyor ki ben tamam seni işten çıkartıyorum. Kıdem ihbar tazminatım budur diyor. Çıkartıyor. Ama bir haklı neden yok ve siz işe geri dönmek istiyorsunuz. Açıyorsunuz, kazanıyorsunuz. Sonra işe başladınız, çağırıp siz de işe başladınız, çalışmaya devam ettiğiniz zaman iş akdiniz fesholunmuştu. Size kıdem ve ihbar tazminatınızı ödemişlerdi. Ama işe yeniden başladınız. Demek ki artık fesih değil. Şeyiniz devam ediyor. İş çalışmanız devam ediyor. O zaman sizi boşta geçen süreden o ödedikleri kıdem tazminatını mahsup ederler. Yani kıdem ve ihbar tazminatını geri alırlar. Yani bu nedenle sözleşme devam eder. Bunlar boşa çıkar. Boşta geçen süreden size ödedikleri bu tazminatı geri alırlar. Bu konuya da dikkat etmek gerekir. Sonucunda bir bakmışsınız 1. ay içinde sizden kıdem ve ihbar tazminatınızı istiyorlardır. Tehlikeli olabilir. Olabilir. Dikkat etmek gerekir. Evet. Çok teşekkür ederiz. Bize altın değerinde bilgiler verdiniz. Rica ederim Melek Hanım. Her zaman sorularınıza nezaketle cevap vermek isteriz. İyi günler dileriz. Kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. İyi günler.